Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir video çekeceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben korona oldum. Şu an saat sabah 7:20 geçiyor ve hemen şuraya bir yere tabloyu koyacağım. Bugün benim koronadaki ikinci günüm. Gece öksürükten hiç uyuyamadım. Gerçekten çok böyle kuru kuru bir öksürük. Böyle boğazın gıdıklanıyormuş gibi sürekli böyle bir o seni öksürtüyor falan, böyle çok kötü bir öksürük vardı ve boğazım inanılmaz acıyor. Şu anda da öksürüğüm kesildi ama boğazımdaki o acı, o yanma hala var. Gece hiç uyutmadı beni. Çok kötüyüm. Tabloya göre bu benim ikinci günüm aslında ama hani korona işte sonucu dün açıklandığı için bugün ikinci gün sayılıyor sanırım ama ben testten işte hani test olduğum gün ve bir gün öncesi de hastaydım. Daha doğrusu şöyle, ilk önce Anıl hastaydı. Beli ve sırtı ağrıyordu ve ateşi vardı. Ateşini düşüremediğimiz için onu bir tıp merkezine götürdük. Bir serum falan verdiler. Ateşi öyle düştü. İşte eve geldi. Bir gün boyunca full uyudu. Benim de o gün sadece belim ağrıyordu. Ama korona olacağımız ihtimalini düşünmedim açıkçası hiç. Yani ve bu bizim ilk korona oluşumuz. Onun da benim de ilk korona oluşumuz. Hiç ihtimal vermemiştim. Hani koronanın o kadar civcivli zamanında, ki ben o dönem çalışıyordum da. Hani böyle bayağı kalabalığın içinde falandım. Ama hiç korona olmamıştım. Hiç korona olacağımıza ihtimal vermemiştim ama ne yazık ki olduk. Dediğim gibi o gün benim sadece bir belim ağrıyordu. Kötü bir bel ağrısı vardı. Ama ben dedim hadi belki gece saçma sapan bir şekilde uyumuşumdur. Ondan belim ağrıyordu. Çünkü benim normalde hiç de belim ağrımaz. Hani hasta olacağım zaman da hani böyle normal bir hastalıkta da öyle belim, sırtım falan hiç ağrımaz. Ki sırtım hiç ağrımadı. Benim belim çok ağrıdı. Ondan sonra işte o gün hastaneden geldik. Anıl yattı, dinlendi. Ben de o bel ağrısıyla o günü geçirdim. Ama başka hiçbir şeyim yoktu yani. Gayet turp gibiydim. Sonra gece uyudum. Sonra sabah 5:30 gibi, böyle 5-5:30 gibi falan uyandım. İnanılmaz bir boğaz ağrısı, bir öksürük, kuru kuru bir öksürük. Daha kötüydü hatta o öksürüğüm. Çünkü böyle öksürürken öksürüğüm kesiliyordu. Böyle tuhaf bir öksürüktü. Sonra böyle saat saat böyle halsizlik falan gelmeye başladı. Biraz böyle halsizleştim. Sonra o belimdeki ağrı arttı. Sonra o belimdeki ağrı böyle bütün vücuduma yayıldı. Böyle bacaklarım, böyle bacak kemiklerim, o diz kapaklarım falan, böyle ayak bileklerime kadar böyle sanki kemiklerim matkapla oyuluyordu. Öyle bir ağrıydı. İnanılmaz kötü bir ağrı. Hani bunu yaşayanlar biliyordur. Yaşamayanlar da ancak bu şekilde anlatabilirim. Çok kötü bir ağrıydı. Sonra işte sıtma falan başladı. Tir tir titriyordum. Kat kat giyindim. Kat kat örtündüm. Hiçbir şekilde ısıtamadım kendimi. Sonra ateşim çıkmaya başladı. Sonra biz hastaneye gittik. İşte hastaneye gittiğimizde saat böyle akşam saatleriydi. İşte doktora anlattım şikayetlerimi. O da zaten direkt korona testi istedi benden. Bir de serum yazdı. Serumumu taktırdım. Serumu taktırdıktan sonra, hatta serumu da taktırdım. İşte ilk direkt ilacı saldığında bende mide bulantısı yaptı. O serumumu kapattı. Bir 15-20 dakika öyle işte o ilaca vücudumun alışması beklendi. Sonra serumumu tekrar açtı. Sonra dedi işte tekrar midem bulanırsa serumu çıkarmak zorundayım dedi. Ama sonra midem bulanmadı. Sanırım alıştı vücut o ilaca. Belki ilkten bir ağır geldi. Serumum bittikten sonra işte böyle biraz ateşim düştü. Sonra işte böyle hani gün içerisinde, yani akşam saatleri içerisinde de birazcık hani böyle bir tık daha iyi hissetmeye başladım ama ağrım asla geçmedi. Korona testini de oldum serumdan sonra. Hastaneden çıktık. İlaçlarımı almam gerekiyordu ama eczaneler kapatmıştı. Sadece bir tane nöbetçi eczane bulabildik. O nöbetçi eczanede de bana yazılan ilaçlardan bir tanesi yoktu. Antibiyotiklerden bir tanesi. Eve geldik. Bir gün önce Anıl hastaneye gitmişti. Doktorun ona verdiği ilaçlardan içtim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. İşte bir tanesi zaten aynısını vermişti. Antibiyotiğin aynısını vermişti. Sadece diğer ilaçlar farklıydı. O gün eve geldik. Bir çorba falan içtim. Ondan sonra yattım. Uyuyamadım.
Gerçekten hiç uyuyamadım. Anıl eve geldiği gibi tam bir gün boyunca uyumuştu. Sabah öyle akşam. Ama ben hiç uyuyamadım. Vücudumun ağrısından ve baş ağrısı da eklendi akşam. Sonra işte bir tane ağrı kesici içtim ama hiçbir şekilde faydası olmadı. O gece de uyudum bir şekilde. Tabii gece 500 kere falan uyanmışımdır. Asla aralıksız, deliksiz bir uyku değildi. Dün sabah uyandığımda mahallenin köpekleri avlıyor. Dün sabah uyandığımda da yine boğazlarım kötüydü. Bir süre zaten yataktan çıkamadım. Böyle halsizdim. Kalkamadım, yani kalkmak istemedi canım. Böyle uyandım. Bayağı da erken uyandım. Saat kaçtı? 7 falandı. Aynen 7'de uyandım. Ki gece de defalarca uyudum uyandım. 7'de uyandım, daha da geri uyuyamadım. Sonra işte boğazlarım kötüydü. Sonra belim yine çok ağrıyordu. Sonra böyle gün içinde sanki bir tık böyle iyi olmaya falan başladım. İlaçlarım, işte kahvaltı falan yaptım. Kahvaltıdan sonra yine bir tane Anıl'ın ilacından içtim. Sonra Anıl gitti benim ilaçlarımı almaya eczaneden. Sonra kendi ilaçlarımı da içtim. Sonra işte biraz daha böyle yemek yedim. Yemek yiyince sanki birazcık böyle güç topladım. Hani yemek lazım ama işte iştah olmuyor bende. Benim mesela şu an hiç iştahım yok. Zar zor. Onda da böyle çok sevdiğim şeyleri falan yemeye çalışıyorum ki hani yiyebileyim diye. Akşamüstü belimdeki ağrı, bacaklarımdaki ağrı bu arada gitmişti dün. Bacağımda hiç ağrı yoktu. Bacaklarım normale dönmüştü ama belimdeki ağrı duruyordu. Sonra akşama doğru o belimdeki ağrının da birazcık hafiflediğini hissettim. İkinci günümü de üçüncü günüm mü oluyor? Artık dur bakayım, günler karıştı. Yani hasta olduğum şeyleri sayarsak benim için ikinci, ama korona testim dün sonucu çıktığı için bugün ikinci gün olarak sayılıyor. İşte öyle birazcık karışık. Şu an kafam çalışmıyor. İşte öyle. Dün de öyle geçti. Bugün de uyandım. Gece yine uyuyamadım. Çünkü çok fazla öksürük, böyle kuru öksürük. Öksürmekten uyuyamadım. Şimdi birazcık kendime geldim. Öksürüğüm biraz kesildi. Şimdilik iyiyim. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde ne olacak. Bu arada kronik bronşitim var. Normalde de hani bazı zamanlar, şu an pek olmuyor ama bazı zamanlar böyle nefes darlığı çektiğim zamanlar olabiliyor. Ventolin kullanmak zorunda kalabiliyorum falan. Bu korona sürecinde herhangi bir nefes darlığı falan yaşayacak mıyım? Bunu merak ediyorum açıkçası. Umarım yaşamam. Şu an için nefesimde herhangi bir sıkıntı yok. Öyle. Gün ilerleyen saatlerinde tekrardan görüşürüz. Ha, bu arada bugün sanırım şey gelecek. Yani dün gelmişti o mesaj, akşam üstüne doğru teslim açıklandıktan sonra sağlık personelimiz işte bilmem ne sizi ziyarete gelecek diye. Bakalım onlar da bugün gelir diye düşünüyorum. Gelirlerse bir de onlar da ilaç getirecek. Hangi birini içeceğim ben bu ilaçların bilmiyorum. Bu arada ben ilaç yutamıyorum. Böyle ilaçlarımı böyle kırıp toz haline getirip o şekilde içebiliyorum. Bakalım, artık göreceğiz. Tekrardan selam. Şimdi kalktım, saat 9. Geri uyumayı denedim birazcık ama uyuyamadım. Dedim uyuyamıyorsam madem kalkayım. Birazcık demeyeyim. 4 gündür temizlik yapılmıyor. Çünkü öyle bir hal ve takatim olmadığı için şu an her yer saç, her yer toz. O yüzden evin şu an güzel bir temizliğe ihtiyacı var ama o kadar halim var mı derseniz yok, ama yapmaya çalışacağım. Yıkanacak bir sürü çamaşır var. Onları getirdim. Şimdi makinenin önüne koydum. Makinenin içi de dolu ayrıyetten. Şimdi onları renklerine göre ayırıp
yıkamaya başlayacağım. Dün akşam işte Anıl çekirdek falan yemişti. Onların tabağı falan, bardağı orada duruyordu. Gece hiç toplayasım gelmedi açıkçası. Direkt yattım. Duman. Her neyse. Onları şimdi aldım, mutfağa getirdim. Çöpleri döktüm. Sağ olsun boş hap şeylerini bile, paketlerini bile koltuğun üstüne fırlatmış. Onları da topladım. Etraftan. Hani şu an hala katlayacağım. İşte çamaşırlıkta temiz olan çamaşırlar var. Onlar katlanıp yerleşecek. Bulaşıklar var. Sonra yerine dizilmesi gereken bulaşıklar var. Yani şu an yapacaklarımı düşündükçe beynim dönüyor ama yapmak zorundayım. Çünkü bu şekilde de çok rahatsız oluyorum. Şu an kendimi biraz iyi hissediyorum. Biraz hafif bir bel ağrım var. Boğazım ağrıyor. Başka bir şeyim yok. Hazır böyle biraz iyiyken kahvaltı yapıp kahvaltıdan sonra da yavaş yavaş işlere girişeceğim artık. Evin camlarını da açtım. Evi bir havalandırdım. Kalkar kalkmaz ilk önce parfümlerimi kokladım. Koku alıyor muyum diye. Hala koku alıyorum. Birazdan kahvaltı yaparken tada da bakacağız. Umarım tat da yerinde duruyordur. Şimdilik böyle. Makineyi yeni çalıştırdım ki yoruldum. Geldim oturdum. Şimdi şu gargara vardı. Doktor vermişti boğazlarım için. Şimdi şu gargarayı kullanacağım. Boğazlarım bayağı bir yanıyor. Belki birazcık rahatlatır. Aslında çok da öyle aman aman bir faydası da yok ama yine işte bir nebze o en azından boğazınızdaki o kuruluğu birazcık nemlendiriyor. Daha rahat ediyorsunuz. Şimdi bunu böyle bir suya falan karıştırıyorsunuz. Bir ölçü. Yarım su bardağı suya. O şekilde gargara yapıyorsunuz. Şimdi şunu yapacağım. Birazcık daha rahatlayabilmek adına. Şimdi bundan bir yudum alıp gargara yaptım. Hala mentol tadını alabildiğim için demek ki tat da yerinde duruyor. Müge Anlı eşliğinde kahvaltımı yapıyorum şimdi. Bu arada Christmas havasına biraz erken girmiş olabilirim. Şuradan da görülmüş olduğu üzere. Biraz üşüdüm. Polarımı giydim üstüme. Ama boğazlarım her zamankinden daha kötü. Ekmeği yutarken o kadar zorlanıyorum ki, o kadar canımı yakıyor ki şu çay bile yani yutarken gerçekten böyle bildiğin boğazımı yarıp aşağı iniyor. Çok kötü. Ama antibiyotiklerimi içmem lazım. O yüzden biraz kendimi yemeye zorlayacağım. Biraz daha yemeye çalışacağım. Sonra ilaçlarımı içerim. Sonra çamaşır makinesi birazdan biter. Ben kahvaltımı bitirene kadar o da biter. Sonra onları asacağım. Sonra çamaşırlıkta olanları daha katlayacağım. Daha çok işim var. İlaç saati. Şimdi bir bunu içeceğim. Sonra bir tane böyle bir ilacım var. Sonra da bir tane normal bildiğiniz Arveles ağrı kesici ilacım var. Bunlar içeceğim ilaçlar fakat benim ilaç içmede böyle fobim gibi bir şeyim var. Yani mercimek tanesi kadar bir ilaç bile olsa, yani şunun çeyreği kadar bir ilacı bile ne yazık ki yutamıyorum. Yutmaya kalktığımda kendimi boğuluyormuş gibi hissediyorum. Böyle kalp atışlarım falan hızlanıyor. O yüzden bunları ben toz haline getirip o şekilde içiyorum. Böyle kırıp ezip toz haline getiriyorum. Şimdi bunu suyla içeceğim. Bu arada tadı zehir gibi. İçebiliyorsanız normal için ilaçlarınızı. Üçüncü günden günaydın arkadaşlar. Tabii bana günaydın. Size aynı gün devam ediyor tabii ki. Bugün neler yaşadığıma gelecek olursak, kalktım. Yeni kalktım gibi bir şey sayılır. İlk kalktığımda biraz daha kötüydüm ama biraz böyle vakit geçtikçe, kendime geldikçe birazcık daha iyi hissettim kendimi. Boğazım hala acıyor yutkunurken, bir şey yutarken. Hala gerçekten ciddi bir yanma var. Hiçbir şekilde azalmadı bu acı. Onun dışında belimdeki ağrı gitti gibi bir şey. Hatta gitti yani. Şu an mesela bu şekilde hareket ettiğimde, belimi falan oynattığımda hiçbir şekilde canım yanmıyor artık. Bu da güzel bir şey.
Onun dışında bu işte nefes darlığı yaşamaktan birazcık korkuyordum. Hani ciğerlerime inmesinden falan korkuyordum. Şu an için öyle bir şey de olmadı. Yani herhangi bir nefes darlığı, nefesimde bir sıkıntı falan da yaşamadım. Umarım daha sonra da yaşamam. Üçüncü günün Z raporu da bu şekilde diyebilirim. Kapatıyordum, aklıma bir şey daha geldi. Dün demiştim bir ara işte hani mesaj geldi, hani eve bir sağlık personeli falan gelecek, işte sizi ziyaret edecek gibi bir mesaj aldım demiştim ama eve gelen giden olmadı. Birkaç arkadaşımdan duyduğuma göre de zaten artık evlere gelmiyorlarmış. Sanırım artık koronayı hani birazcık daha normalleştirdik, sıradanlaştırdık herhalde. O yüzden herhalde gelmiyorlar. Bilmiyorum neden gelmediklerini. Ama gelip gelmemeleri de çok fark etmiyor. Yani verecekleri ilaçlar da zaten çok koronaya çözüm olan ilaçlar değil. Bir de zaten işte yok 8 tane birden yutuyormuşsun bilmem ne. Ben zaten hap yutamıyorum. Toz haline getirip falan içiyorum. Onlar da hani öyle 8 tane ilacı da kır kır toz haline getirip iç, zaten çok zor olacaktı benim için. O yüzden gelip gelmemeleri çok fark etmedi benim için. Ben şu an yine doktorun verdiği işte o grip ilaçları vesaire, onlara devam ediyorum. Artık ne kadar iyi geliyor gelmiyor bilmiyorum. Belki şu an bu kadar iyi olmama sebep o kullandığım ilaçlar da olabilir. O ilk hastaneye gittiğim serum da olabilir. Şu an için iyiyim. Koronayken sağlıklı beslenmek çok önemli. Ben de şu an çok sağlıklı besleniyorum. Pizza yiyorum. Ve Avrupa yakası izliyorum. 10 numara ortam. Kursta görüşürüz. Bizim orada bir laf vardır Tahsin Bey. Dert demeden yürüyen at, buyurmadan gören evlat, eve girince gülen avrat, evde var hayır berekat. Dördüncü günden günaydın arkadaşlar ya da tünaydın diyeyim, çünkü saat 12 falan, birazcık geç uyandım. Daha doğrusu geç uyanmadım. Yani sabah ilk önce biraz erken kalkıyorum. Sonra ikinciye yattıktan sonra birazcık uyanmam geç oluyor. Şimdi niye buradayız? Böyle saçma sapan bir açıdayız ama benim sabahları, sabahta değil de işte uyandıktan sonra ilk yaptığım şey parfümlerimi koklamak oluyor. Biliyorsunuz ki koronada tat ve koku gidiyor. Ben de tadı zaten kahvaltıda anca öğrenebiliyorum ama sabahları uyanır uyanmaz hala koku alıyor muyum diye geliyorum böyle parfümlerimin başına. Bir tane parfümümü alıyorum. Hala koku alıyor muyum diye parfümlerimi koklayarak güne başlıyorum. O yüzden 4. günde hala koku alıyor muyum? Bunu da sizlerle bir test edeyim istiyorum. Hemen şurada karşımdaki parfümlerimden bir tanesini alacağım ve koku testimizi beraber yapacağız. Buradan bir tane parfümü alayım. Şu böyle en ağır parfümlerimden bir tanesi. Kokusu çok ağır. Bunu her zaman kullanmıyorum. Kışlık bir parfüm. Ve evet, brown kokuyor. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani kokuyu alıyorum. Tadı da alıyorum. Yani en son ama böyle tat almam şey gibi. Hani grip hasta falan olursunuz. Böyle birazcık hani ağzınızın tadı gider ya, hani yemeklerden o normal lezzeti alamazsınız. Tadı aslında biraz sadece öyle git. Yani tamamen sıfır, tatsız falan diyemem. Kokuya da gelecek olursak hani kokuyu alıyorum. Ama sanki böyle bir is kokusu gibi, yanık kokusu gibi de bir koku alıyorum ama bu konu her şeyden alıyorum. Mesela bu parfümü kokladığımda da hani o koku bana geliyor. Yemek kokladığımda da ya da işte herhangi bir kokan bir şey kokladığım zaman da kokusuyla beraber böyle bir yanık gibi, is gibi bir koku da geliyor. Bu bilmiyorum yani herkeste oluyor mu ama bende böyle bir şey var. Diğer sağlık güncellemelerine gelecek olursak da boğazım hala klasik acıyor. Artık onu söylemeye de bıktım. Boğazım acıyor. Boğazım çok acıyor. Hiçbir şekilde geçmiyor. Hiç azalmıyor. Yutkunurken, su içerken, bir şey yerken çok kötü. Onun dışında birazcık da böyle yani nefesim arada bir darlanıyor diyebilirim. Hani böyle bir nefesim tıkanıyor, açılıyor. Ya daha doğrusu nefes alabiliyorum ama sanki böyle nefesim, hani oksijen seviyem düşmüş gibi hissediyorum. Ve tuhaf, enteresan. Bilmiyorum diğer günler ne olacak ama 4. gün bu şekilde başladı ve bu şekilde devam ediyor.
sabahtan beri yapabildiğim maksimum kahvaltı sıcak sütte et içici bebe. Çünkü midem bulandığı için canım hiçbir şey istemiyor. Her şey midemi bulandırıyor ama bu şu an favorim. Kendime bir C vitamini yüklemesi yapıyorum. Ayrıca de Netflix'imi açtım. Şimdi kendime izleyecek bir şeyler bulacağım. Ve C vitaminimi de bir yandan höpürdeteceğim. 5. günden merhabalar arkadaşlar. Şu gözlüğümü çıkartayım. Biraz yansıma yapıyor. Bilgisayarın karşısındayım ve bilgisayarın ışığı inanılmaz iyi göstermiyor ama ben çok sevdim. Her neyse işte burada bir şeyler yapıyordum. İşte vakit geçiriyorum, takılıyorum derken 5. gün neredeyse bitmek üzere ve ben bugünle alakalı bir güncelleme yapmadığımı fark ettim ve hemen sizlerin karşısına geçtim. Aslına bakacak olursanız artık bugün de bu videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü artık her gün birbiriyle aynı geçiyor. Şikayetlerim, sıkıntılarım hep aynı ve her gün aynı şeyi söylemekten artık biraz sıkıldım. Klasik her şey yine devam ediyor. Birazcık böyle bir nefes sıkıntısı, hani nefes almada bir problem eklendi. O da artık bilmiyorum zamanla geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü daha henüz hani bir haftanın içerisinde olduğum için çok da böyle kendime dert etmek istemiyorum açıkçası. Geçeceğini umuyorum. Geçmezse de bir hani doktora da gidip bir baktırabilirim artık hani ciğerlerime ne var ne yok, bir sıkıntı problem var mı diye. Bunun dışında da özgür olmaya artık son bir gün kaldı. Biraz evde sıkıldım ve evde oturup hani hasta olduğunuz için sürekli biraz da böyle kendinizi dinliyorsunuz. Daha çok hastalık hastası oluyorsunuz. Bu süreçte hiçbir şey de yapmadım açıkçası. Sadece yedim içtim yattım diyebilirim. Bu video geldiğinde fark edeceksiniz ki kanalda bir sürede böyle bir sessizlik olmuş olacak. Çünkü bir şey çekmiyorum, bir şey üretmiyorum. Doğal olarak da önümüzdeki haftalarda bir şey de paylaşmayacağım. Bu süreci sadece kendimi dinlendirmeye, kendimi dinlemeye, yatıp kalkıp yiyip içmeye, kendime iyi bakmaya adamış olduğum bir nevi. O yüzden bir süre sanırım böyle dinlenmeyle geçecek, kendimi toparlamayla geçecek video falan çekmeyeceğim. Yani bu vlog haricinde şu an herhangi bir video çekmiyorum, üretmiyorum. Doğal olarak da önümüzdeki haftalarda bu video haricinde elimde başka bir video yok. Daha doğrusu daha öncelerden daha böyle hastalık öncesi çektiğim birkaç video vardı. Onların editini yapmadım. Editlenmiş bir video yok. Edit yapar mıyım? Şu ana kadar yapmadım. Bugün 5. gün hiç yapmadım. Yapasım da yok. O yüzden yapacağımı da düşünmüyorum. Çok uzun zamandır da kanala vlog tarzı bir şey atmıyordum. Korona vesilesiyle kanalımda da bir vlog olmuş oldu. Artık tabii buna ne kadar vlog denilebilirse öyle bir vlog. Günlerdir hastalığımı paylaştığım, hastalığıma sizle ortak ettiğim ve beraber hastalık hastası olduğumuz videoyu artık burada bitiriyorum. Ve şöyle bir şey planlıyorum. Bundan sonra artık ilk dışarı çıktığım güne dair de belki kısa bir video, o güne ait bir anı bir şey de bu videonun sonuna bırakmak istiyorum açıkçası. Korona sonrası ilk dışarı çıkışım diye. Tabii çekersem belki çekmeye de bilirim. Hani şu an böyle düşünüyorum. Sonra birkaç gün sonra netice ne olur bilemem. Eğer çekmişsem birkaç saniye sonra paylaşıyor olacağım. Ve videoyu artık burada bitiriyorum. Umarım severek, eğlenerek izlediğinizi zannetmiyorum ama umarım izlediğiniz bir video olmuştur. Benim korona sürecim bu şekildeydi. Umarım ben dahil, siz dahil kimse daha korona olmaz. Umarım bu korona illeti artık ülkemizden, dünyadan elini ayağını çeker. Gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Tabii herkes aynı şekilde geçirmiyor. Kimisi bizim yaşadıklarımızdan daha hafif şeyler yaşıyorken kimisi bizden daha da ağır sıkıntılar yaşayabiliyor. O yüzden gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Ve videom buraya kadardı arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da benimle sohbet ederseniz, bana birkaç bir şey yazarsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Aman hastalıktan uzak durun. Artık maske falan da takmıyoruz. Eskisi gibi kendimizi pek korumuyoruz da. Önlemler falan da artık kalktığı için, artık korona da normalleştiği için umarım bir daha kimseye korona bulaşmaz diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.